Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zamanı kavradıktan sonra mekanın gereği olan maddeyi anlamanın vakti geldi. Çünkü gördüğümüz her şey genellikle madde bazında. Maddeden hariç olan şeylere çok da madde demeden geçiyoruz. Melekler, cinler, şeytanlar vesaire bilmediklerimiz. Hele ki Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere 18 bin alemin varlığından bahsederken, dünyada nefsimizin getirmiş olduğu materyalist bakış açısıyla diğerlerine madde değilmiş gözüyle bakıyor olsak da, hakikatte her birisi canlılık özelliği taşıyor ve her birisi maddenin ayrı bir formunda aslında hayatlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla madde dediğimiz şey için sadece atomun bu görünür haliyle değil, görünmeyen haliyle ya da bu gözlerin göremeyeceği haliyle de var demeye mecburuz ki o zaman bu gözlerin sadece nefsin perdeleriyle perdelenmiş olduğunu anlayabilelim. Efendim, tarifi mekandır levh-i mahfuz. Bizler maddenin ne olduğunu aramak istiyor ve mekansal kavram düzeyinde anlamak istiyorsak eğer, levhte yazılmış olan her şeye ve o şeylerin özellik sahibi olmasına mecburen ve hakikaten mekan diyor olacağız. Bu aynı zamanda aşka maruz kalan tek bir bakışın varlığa sebep ve sonuç olarak atfedilmesi olarak karşımıza geliyor. Yani Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile Hz. Allah Zülcelal arasında var olan bu muhteşem ilahi aşkın tezahürü her maddenin bir başlangıç ve sonunu doğurmuştur. Bu başlangıç ve son gayet doğal olarak bir levh-i mahfuzu mecbur eder. Yani kaderi, yani Cenab-ı Hakk'ın kudretini bizlere izah eder. Hud suresinin 7. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu söz, bunu anlayabilmek için bizlere önemli bir mihenk atfeder. Hz. Allah şöyle buyuruyor, onun arşı suyun üzerindedir. Buradaki su daha önceki derslerde bahsetmiş olduğumuz üzere Cenab-ı Hakk'ın takdir etmiş olduğu o levh-i mahfuz çizgisinin son aşamasıdır ve aynı zamanda maddenin tezahürünün ilk alanıdır. Öyleyse bizler madde tezahüründe suyun varlığının görülmeye ve söylenmeye başladığı anda bunu anlamak için atoma gitmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki su hidrojen ve oksijenden meydana geliyor. Oksijenin meydana gelebilmesi için en az tek çekirdekli ve tek elektronlu, önce elektronu var olan, daha sonra çekirdeğinin meydana gelmiş olduğu bir mekansal forma, yani maddeye ihtiyacımız var. Öyleyse hidrojen dediğimiz atom, yeryüzünde ya da anlayabileceğimiz kavramda levh-i mahfuzun kapladığı bütün alanlarda, bütün yaratıklar için öncelikle hidrojendir. Hidrojen hemen arkasından bu aşk ve muhabbetin getirmiş olduğu cezbi ilahiyle oksijenin varlığına vesile olmuştur. Yani yeryüzünde elinizle tuttuğunuz, tutamadığınız her ne varsa birbirine öyle vesile kılınmışlardır ki bu vesileler arasında gidip gelirken Allah korusun hakikati görmek gerçekten zorlaşır. Mekan böylelikle suyla hasıl olmuştur. Yani maddenin varlığı bu suyun tezahürüyle başlamıştır. Şimdi o suyun neden su olarak seçildiğini daha iyi anlayacağız. Levh-i mahfuzda zaman bir döngüye girince mekandaki varlık inşası hasıl olmuştur. Elbette ki bu maddesel alanda hiçlikten bilinci bir gözümüzün algılayabildiği alana geçiş süreçleri kütlenin bir önceki ve ondan da önceki formunu bizlere anlatır. Yani fiziksel açıdan bakıldığında kütlenin sadece tek bir formuyla karşı karşıya değiliz efendim. Bu kütleden önce bir başka kütle formu daha var. Ondan önce de bir başka kütle formu daha var ki bu üç kütle formuyla ancak yaratılış sürecinde cinleri, melekleri ve diğer bütün varlıkların fiziksel karşılıklarını kavrayabiliyor olacağız. Peki burada kitaba bırakacağımız geniş alanı bir kenara koyup neden su olduğuna bir bakalım. Yani su neden yaratılmış olabilir? Şimdi levh-i mahfuzda yaratılmış olan her şeyin bir dengeye ihtiyacı var mıdır?
Evet, çünkü yeryüzünde görmüş olduğunuz çok enteresan bir denge var. Hem de dengesizlik beklentisi altında yaratılmış bir denge. Yani bunu kaba tabirle şöyle ifade edebilirim size. Bir araba hangi parçalardan oluşur? Tekerlek, dingil, ne bileyim, direksiyon, motor vesaire bir sürü şey. Peki bunları başka başka markalardan seçerek aynı performansla, hatta daha iyisini meydana getirebilir misiniz? Örneğin bir tır lastiğiyle bir kamyon lastiğini bir araya getirip arkasına da bir bisiklet lastiği koyup 4 lastik bir araya getirip yürüyen bir araç oluşturabilir misiniz? Elbette ki hayır. Ama yaratılış metaforuna baktığınız zaman o tam karşılığı bizim bu anlattığımız şey olarak son buluyor. Öyleyse gözümüzün görmüş olduğu dengesizlik algısının aslında denge olduğunu anlayabilmemiz için suya ihtiyacımız var. Nasıl olur derseniz şöyle cevaplandırayım. Suyun üzerinde dünyanın en küçük kayığı olan, hani çocukken kağıttan yaptığımız kağıtlar da dururken dünyanın en ağır yüklerini taşıyan, günümüzün devasa böyle 100 metre 200 metre uzunluğundaki gemileri bile aynı seviyede ne tutabilir? Su. Öyleyse hem de hiçbir kendi maddenin kendisine bir güç harcamadan sağlayabilir bunu. Öyleyse levh-i mahfuzda var olan, bizim nefsani baktığımızda dengesizlik olarak gördüğümüz şeyleri dengeye kavuşturabilmemiz için bir suyun varlığını Cenab-ı Hak mecbur eylemiştir her şeyi. Madem ki her şeyi su dengeye getirmektedir, öyleyse hem bilgiyi barındırma özelliğine de su sahiptir. Aynı zamanda bu su bir şahitlik özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla bu şehadeti suyun varlığının arşta hasıl olmasından daha doğal bir sonucu bekliyor değiliz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın aşkı taşıyabileceği bir alan söz konusu olmadığı için o aşkın zuhuratının üstüne suyu kaim eylemiştir. Öyleyse biz suyun altındaki bir canlılar gibiyiz ama dengeyi üzerinde görmek istiyoruz. Halbuki en büyük dengelerden bir tanesi de suyun içerisinde yaşanmıyor mu? Hakikatte bir başka hikmeti de işaret ediyor bu durum. İşte bu su ise harfi Ha'dan yaratılmıştır efendim. Muhammed ismi şerifinin ikinci harfi olan harfi Ha, suyun yaratılışında ona bilgi ve şehadet imkanı tanımıştır. Şimdi biz böyle harflerden bahsederken insanlar doğal olarak nasıl olur diyebilecekler. Ama harfler bugünkü görmüş olduğumuz kütlesel formdan bir öncesindeki hiçlik diyarının mahlukatıdır. Zamana kapılınca maddesel özelliğe kavuşmuştur. Dolayısıyla bu hakikat dairesinde bir önceki derste de ifade ettiğimiz gibi her harfin kendisi aslında bir mahlukat olup hiçlik diyarından zamana mecbur olacak bir maddenin meydana gelmesinde etkin bir rol üstlenmektedir. Bu aynı zamanda bir başka alemin iç yapısını tanımada da en önemli fonksiyonlardan biridir. Elbette ki bu fonksiyonları anlayabilmek için harflerin hakikatine varabilmek esastır. Çünkü onlar da kendi içinde bir millettir. Ve o milletlerden bir millet olan harfi Ha, yeryüzünde Hamd denizde başta olmak üzere arşın üzerindeki suyun kaimiyeti için dengesel özelliği beyanat üzerindedir. Zaten tam da altındaki o geniş göbek, tabiri caizse bütün maddeyi içinde taşıyabilir olan ama üzerindeki ince çizgi hepsini bir dengede gösteren özelliğe sahiptir. Bugünkü hayatımızda da eğer Muhammed isminin harfi Ha'sına uzun uzun bakarsanız zeka, fikir, düşünce derinliğinde daha ileri noktalara erebileceğinizi söyleyebiliriz. Diğer taraftan harfi Ha'nın kendisi bilgiyi tutabilme ve saklayabilme özelliğiyle suya en yakın formlardan birine sahiptir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece ismi şerifinin kendisindeki harfler bile başlı başına birer kitap konusudur. Evet, bizler Siyer-i Nebi'de daha çok tarihteki olayları anlamaya çalışacağımızı zannediyoruz ama bir başka hakikat var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılışından buraya kadar ki her süreç ve imkan bizlere dünya hayatında muhteşem bilim kapılarını aralamaktadır. Ne diyelim, o zaman bu zamanmış. İnşallah içindeki hikmeti anlayabilen insanlardan olmayı niyaz ederiz. Kalın sağlıcakla.